Eğer bir muhabbet kuşunuz varsa, eminiz ki onunla ilgili birçok şeyi merak ediyorsunuzdur. Bilmedikleriniz olabilir ya da daha iyi bilmek istedikleriniz. Biz de sizlere soru cevap videosu hazırlayıp destek olmak istedik. Özellikle sık sorulan sorulardan video hazırladık. Dilerseniz başlayalım. Birinci sorumuz, hangi muhabbet kuşunu almalıyım? Bu sorunun cevabı ne istediğinize bağlıdır. Benim kuşum konuşsun diyorsanız yavru bir erkek kuş almalısınız. Yok, eğer bana alışsın, oyun oynasın, ele gelsin diyorsanız yine yavru olmak koşuluyla dişi veya erkek alabilirsiniz. İkinci sorumuz, hangi muhabbet kuşu türleri konuşur? Bütün muhabbet kuşu türleri konuşabilir, yani sesleri taklit edebilir. Erkek muhabbet kuşları sesleri daha iyi taklit edebilirken, dişi muhabbet kuşlarında bu yetenek oldukça azdır. Burada en önemli husus, kuşunuzun yavru olması ve tek kuş besliyor olmanızdır. Üçüncü sorumuz, muhabbet kuşu ne kadar sürede konuşur? Kuşunuza düzenli olarak her gün konuşma eğitimi verirseniz 1-2 ay içinde konuşabilir. Fakat bu eğitimler düzensiz olursa bu süre 4 ayın üzerine çıkabilir. Eğitimin süresi onunla ne kadar vakit geçirdiğinize bağlıdır. Dördüncü sorumuz, hangi muhabbet kuşu eğitilir? Kuş sahiplenmeye karar verdiniz ve alacağınız kuşu da eğitmek istiyorsunuz. Pet shop'a gittiğinizde aynı ortamda bulunan yaşları 2 ay ile 2 yaş arasında olan onlarca kuş göreceksiniz. Bu kuşlar arasında alacağınız kuş yavru olmalı. Çünkü yaşı ilerlemiş kuşu eğitmek çok daha zordur ve deneyim ister. Ayrıca alacağınız yavru hareketli ve meraklı olmalı. Bunun için acele etmemeli ve bulundukları kafesteki hareketlerini iyice gözlemlemelisiniz. Beşinci sorumuz, muhabbet kuşları hangi meyveleri yer? Elma, muz, kayısı, karpuz, kavun, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, kiraz, üzüm, kivi, portakal, şeftali, armut, ananas, erik, mandalina. Kuşlara meyve verilirken çekirdekleri mutlaka ayıklanmalıdır. Altıncı sorumuz, muhabbet kuşları hangi sebzeleri yer? Ispanak, pancar, kereviz sapı, lahana, karnabahar, brokoli, biber, turp, haşlanmış patates, havuç, marul, semizotu, roka, tere, salatalık, domates. Domatesin dalları toksitli olduğundan sap kısmı ayrılmalıdır. Yedinci sorumuz, muhabbet kuşlarına zararlı olan yiyecekler nelerdir? Greyfurt, taze hurma, avokado, limon, soğan, sarımsak, çiğ patates, mantar, tuzlu gıdalar, şekerli gıdalar, asitli içecekler, kafein, çikolata, süt, cips, patlamış mısır, çiğ fasulye, bisküvi, kraker ve yer fıstığı. 8. sorumuz, muhabbet kuşları nelerden korkarlar? Muhabbet kuşları ortamlarının ve yerlerinin değiştirilmesinden korkarlar. Ani hareketler yapmak da onları korkutur. Birçok muhabbet kuşu ise yakalanma korkusu sebebiyle elden hoşlanmaz, kaçar. Kafes içinde yaptığımız değişiklikler, yeni eklediğiniz bir oyuncak bile onları endişelendirebilir. Gece uykularında ışık yansımaları ya da ani ışık açılması onları korkutabilir. Alışık oldukları seslerin dışında ani ve yüksek çıkan seslerden de korkarlar. Evde beslenen diğer evcil hayvanlar da onları korkutup huzursuz edebilir.
Kısaca muhabbet kuşları bilmedikleri ve alışık olmadıkları her şeyden korkarlar. 9. sorumuz, muhabbet kuşu neden kaşınır? Muhabbet kuşları tüy dökme, dış parazit ve mantar hastalığı gibi sebeplerle kaşınabilirler. Vücutlarını bir yerlere sürterek ve tüylerini kabartıp silkelenerek rahatlamaya çalışabilirler. Bu belirtiler parazit varlığının göstergesi olabilir. Önlem olarak kaliteli yem kullanılabilir ve sık sık kafes temizliği yapılabilir. Çözüm olarak ise bit spreyleri, parazit tozları ve banyo sularının içine ekleyeceğiniz karbonat veya sirke faydalı olacaktır. Bunların dışında kuşlarımız tüy dökme dönemlerinde de kaşınırlar. Bu bir problem değildir. Sağlıklı kuşlar yılda 1-2 kez tüy değiştirebilirler. 10. sorumuz, muhabbet kuşları neden tüy döker? Muhabbet kuşları yılda 1 veya 2 kez tüy değiştirirler. Tüy değişimi genellikle mevsim geçişlerinde olur. 15 gün ile 1 ay arası sürebilir. Tüy dökme dönemi kuşlar açısından zor geçmektedir. Bu dönemde halsizlik ve karın ağrısı görülebilir. Normal tüy dökümü dışında bazı nedenlerden dolayı tüy dökümü olabilir. Yetersiz beslenme, stres, ani sıcaklık değişimi, kapı ve pencere önüne bırakılmasından dolayı rüzgara maruz kalma, vitamin ve mineral eksikliği, dış parazit ve mantar hastalığı ve bazı muhabbet kuşu hastalıkları da tüylerin dökülmesine neden olur. 11. sorumuz, muhabbet kuşları neden kusar? Muhabbet kuşları eşine ve yavrusuna ağız yoluyla besin aktarımı yaparken kusarlar. Bunun dışında tek beslenen erkek muhabbet kuşları oyuncakları potansiyel eş zannettiklerinden dolayı kusabilirler. Bu anlattıklarımız dışındaki kusmalar bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Kursak mantarı gibi hastalıklarda kusma görülür. Bazı iç organ hastalıkları, tümör ve travma sonucunda kusma görülebilir. Bazı ilaçlar, oda spreyleri ve bazı kimyasal ürün kullanımında ortaya çıkan kokular da kusmaya neden olabilir. Bozulmuş ve bayatlamış gıdalar da kusma sebebidir. 12. sorumuz, muhabbet kuşları neden ısırır? Muhabbet kuşlarının ısırmasının pek çok nedeni vardır. Bazı kuşlar kemirme, oyun oynama ve gagalama şeklinde tepki verirken şu nedenlerden dolayı ısırırlar. Kuşunuz sizden korkuyor olabilir, yer değişikliği nedeniyle endişelidir veya kendini köşeye sıkışmış gibi hissediyorsa ısırabilir. Kafes muhabbet kuşlarının özel alanıdır ve kafes içine elinizi uzattığınızda kendi alanını savunmak için sizi ısırabilir. Çiftleşme döneminde stresli olduğu zamanlarda, uykusuz ve yorgun olduğu zamanlarda anne kuşun yavrularını korumak için ısırdığı görülebilir. Bazı muhabbet kuşlarının elinizden oyun oynamak için acıtmadan küçük ısırıklar attığını, bazı kuşların da kemirme amacıyla parmağınızı acıtarak ısırdığını görebilirsiniz. 13. sorumuz, muhabbet kuşları neden kabarır? Muhabbet kuşlarının kabarık olmasının birkaç nedeni vardır. Kendilerini sıcak tutmak için tüylerini kabartırlar. Tüylerinin bakımı ve tüylerini düzeltmek için de kendilerini kabartırlar. Muhabbet kuşları banyo öncesinde, banyo yapmak istediklerinde tüylerini kabartırlar. Muhabbet kuşunuzu sürekli kabarık ve halsiz görüyorsanız, işte bunu önemsemelisiniz. Çünkü sürekli kabarık hal, hastalık belirtisi olabilir. 14. sorumuz, muhabbet kuşları neden kafa sallarlar? Erkek muhabbet kuşları dişilerin dikkatini çekmek için başlarını yukarı aşağı doğru sallarlar. Buna çiftleşme isteği ve çiftleşme dansı diyebiliriz. Evde tek erkek muhabbet kuşu besliyorsanız aynadaki yansımasına veya oyuncağı eş zannederek yine başlarını yukarı aşağı doğru sallarlar. Kafes içinde canları sıkılan muhabbet kuşları sahiplerinin dikkatini çekmek için kafalarını sallarlar. 15. sorumuz, muhabbet kuşları neden ağzını açıp kapatır?
Muhabbet kuşlarının bulunduğu ortam sıcak olduğunda ağızlarını hızlı hızlı açıp kapatırlar. Kanatlarını da açarak serinlemeye çalışırlar. Muhabbet kuşları heyecan ve korku anında da yine ağızlarını hızlı hızlı açıp kaparlar. Bu esnada gözleri de büyür. Solunum sıkıntısı çeken bazı kuşlarda özellikle uçtuktan sonra ağızlarını açıp kapatırlar. Evet arkadaşlar, soru cevap bölümünde en çok merak edilen soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Soru cevap 2. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.